Bugünkü videoda henüz bir kanıt bulunmasa da yıllardır büyük insan topluluklarını meşgul eden ve peşinden sürükleyen bazı yaratıklara ve arkasındaki hikayelere bakıyoruz. Hazırsanız başlayalım. Koca ayak, Bigfoot. Dünyanın en ünlü ve en sık görüldüğü iddia edilen yaratıkların başında koca ayak geliyor. Sasquatch olarak da bilinen koca ayak, sözde Kuzey Amerika ormanlarına özgü maymun benzeri bir yaratıktır. Bigfoot'un 227 kilogramdan daha ağır olduğu ve 2 ila 3 metre arasında olduğu söylenir. Koca ayağı bulma konusundaki modern saplantı 1958'de Jerry Crave adlı bir buldozer operatörünün California Humboldt County'deki bir dizi büyük insan benzeri iz keşfetmesiyle başladı. İş arkadaşlarına keşfinden bahsettiğinde onlar da izleri araştırmaya gidip çok geçmeden duruma şahit olmuşlardı. Tüm ekip yaratığa artık koca ayak diyordu. Hikaye basının eline geçtiğinde ise artık ünü her yere yayılmıştı. Bununla birlikte koca ayağın hikayesi aslında çok daha eskilere kadar uzanıyor. Kuzey Amerika'nın birçok yerli kabilesinin folkloründe ormanda saklanan büyük tüylerle kaplı insansı yaratıkların hikayeleri yer alır. 1000 yıl öncesine kadar uzanan Kaliforniya'nın merkezindeki Yokutlar olarak bilinen bir kabile bir Bigfoot ailesi olduğuna inandıkları resimleri çiziyordu. 16. ve 17. yüzyıllarda Kaliforniya'ya yerleşen Avrupalı kolonistler ormanlarda onları takip eden Los Vigilantes veya Dark Watchers gördüklerini bildirdiler. Bunların hepsi kanıt gibi görünse de sözde doğrulayıcı hikayeler arasında ciddi tutarsızlıklar olduğunu belirtmek gerekir. Yani bu anlatılardaki yaratıklar farklı isimlere sahip olsa da herkes bir şekilde koca ayaktan bahsediyor diye düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Mesela hikayedeki bazı yaratıklar zararsız pasif gözlemciler olarak tanımlanırken bazıları ise kabile halkını uykularına kaçıran ya da yakaladığı insanları parçalamaktan çekinmeyecek vahşiliktedir. Ve genelde bunların daha çok iblislerle bağdaştırıldığı görülür. İşte tüm bu mitler birleşince bir efsane doğmuş oldu. Bahsettiğimiz resimler, izler, garip olarak ne varsa artık bir hikayeyle bütünleştiriliyordu. Her yıl insanlar koca ayağı gördüklerini iddia ediyorlar. Ve yıllar boyunca yaratığın birçok şüpheli fotoğrafı çekildi. 2002 yılında başta anlattığım 1958 mürettebatının bir üyesi olan Ray Wallace'ın ailesi babalarının oymalı tahta ayaklar kullanarak mürettebatına bir şaka yaptığını itiraf etmesi onca yıldan sonra sarsıcı olmuştu. Çünkü bir şakanın diğer halk mitleriyle birleşip bir efsaneye dönüşmesi, sonrasında ise gizem avcılarının en büyük kanıtlarını kaybetmesi hem üzücü hem de komikti. Loch Ness canavarı. Bizim topraklarımızda her ne kadar bilinmese de İskoçya'daki Loch Ness canavarı en az koca ayak kadar ünlüdür ve geçmişi çok eskilere dayanır. Loch Ness canavarının tasvirlerini gördüğünüzde biraz ikonik gelecektir. Birçok film ve anlatılardaki yaratıklara çok benziyor. Genellikle sırtında sudan çıkan bir veya daha fazla tümsek bulunan büyük, uzun boylu bir yaratık olarak tanımlanır. Çoğunlukla görünüş olarak bir dinozora benzer şekilde tasvir edilir. Loch Ness canavarı efsanesi M.Ö. 6. yüzyıla kadar uzanıyor. İskoç başrahip Abdomn'un tarafından yazılan Aziz Columbo'nun Hayatı adlı kitapta bu canavarın kaydedilen ilk raporunu içeriyor. Kitapta olaylar Aziz Columbo'nun ve arkadaşlarının Ness Nehri'nin yakınlarında bir adamı gömen bazı yerlilerle karşılaşmalarıyla başlıyor. Yerli halk Aziz Columbo'ya garip bir su canavarı tarafından saldırıya uğrayan adamın çırpınışlarını ve onu nasıl kurtarmaya çalıştıklarını anlatıyordu. Aziz Columbo ise elinden gelen tek mantıklı şeyi yapmış ve müritlerinden biri olan Louis Macomine'e nehri yüzerek geçmesini söylemiş. Arkadaşı da canavarın saldırısına uğramış ve Aziz Columbo haç işareti yaparak canavarı kaçırmış. Kitapta anlatılanlar bir yazılı kaynak veya delil gibi görünse de daha çok kulağa Hristiyanlık propagandası adına abartılmış bir hikaye gibi geliyor. Canavarla ilgili daha modern raporlar 19. yüzyılın başlarında Bay D. Mackenzie'nin suyu kıvrandıran ve çalkalayan bir kütük veya ters çevrilmiş bir tekne gördüğünü bildirmesiyle başladı. Onu izlemiş ve takip etmişti. Şekil kendisini yüzeyde belli etmeye başladığında bunun bir canavar olduğuna karar vermişti. Birkaç yıl sonra 1888'de bu sefer de Alexander MacDonald körfezin kıyısına yakın yüzen büyük, kısa bacaklı bir canavar gördüğünü bildirdi. Bu olaylar 1933'te Loch'ın su icra memuru olan Alex Campbell'a Inverness Career'da yayınlanan bir makale yazması için ilham verici olmuştu. Sonraki yıllarda canavarın ilk sözde fotoğrafının 1934'te çekilmesiyle gözlemler yoğun ve hızlı bir şekilde artmaya başladı. Bu girişimler canavarın popülerliğini ve onu bulma konusundaki modern saplantıyı ateşlemiş oldu. Özellikle bu fotoğraf 1994'te tamamen çürütülene kadar 60 yıl boyunca kanıt olarak insanlara sunuldu. Fotoğrafla ilgili hiçbir şey mantıklı olmasa da insanlar inanmaktan vazgeçmedi. Bölge bu sayede turistik anlamda da kazançlı çıkıyordu. Her yıl turistler
Canavarın fotoğrafını çekerek ünlü olabilirim umuduyla buralara geliyor. Olayları tamamen çarpıtan ve yöneten 1933'te yayınlanan o makale gibi görünüyor. Başta anlattıklarımızı da içeren bilgi merkezinin de o makale olduğunu düşünürsek hepsinin kurmaca olduğu daha da netlik kazanıyor. Chupacabra yaratığı. Chupacabra ilk iki yaratığımız kadar ünlü ve eski değil. İlk olarak 1995'te görüldü ve o zamandan beri popüler kültürde ünü giderek artmakta. Yaratık hakkında yine diğerlerinde olduğu gibi birçok çeşitli tanımlar ve açıklamalar mevcut. Bazen sürüngen veya uzaylı benzer olarak tanımlanır. Genellikle çok büyük bir köpek veya küçük bir ayı büyüklüğünde anlatılır. Raporların bazılarında sırtından kuyruğuna kadar bir sıra diken olduğu belirtilir. Güneybatı Amerika'da daha çok tipik vahşi bir köpek olduğu iddia edilir. Yaratığın adı keçi emici anlamına geliyor. Bunun nedeni ise sözde yaratığın bir vampir türünden gelmesi ve inek, keçi gibi çiftlik hayvanlarıyla beslenmesidir. Bazı araştırmacılar çeşitli kültürlerde yaratığın kökenine inmeye çalışsa da henüz bir sonuca ulaşamadılar. Bilinen coğrafyası fazlasıyla geniş. Bunun yerine araştırmacılar yaratığın modern çağlarda uydurulmuş olabileceği gerçeği üzerine duruyorlar. Canavar hakkında ilk resmi vaka 1995 yılında Medellin Tolentino'nun Porto Rico'nun Carvanas kasabasında canavarı gördüğünü bildirmesiydi. Bölge birkaç ay önce karınlarında delinme izleri olan ve kanları tamamen boşaltılmış 8 koyunun ölü bulunduğu bir dizi hayvan cinayetine tanıklık etmişti. Tolentino'nun raporu basına yansıdıktan kısa bir süre sonra yaratık sadece Amerika'da değil, Hindistan'a kadar uzanan geniş bir coğrafyada görüldü. Açıklanamayan her hayvan ölümünde bu yaratığın varlığı raporlanmaya başlamıştı. Bu da bizi cevap bulamayınca var olana uydurma psikolojisine götürüyor açıkçası. Carvanas çevresindeki bu hayvan ölümleri daha sonra Porto Rico'da 1975'e kadar dayanan ve başlangıçta başka bir vahşi komplo teorisi olan satanistlere bağlanmaya başlandı. Dünya gerçekten de bu yaratığı arıyordu. Hatta Carvanas Belediye Başkanı yaratığı avlamak için 200 kişilik silahlı bir grup organize edecek kadar ileri gitti. İddialara göre yıllar boyunca bu yaratıktan yüzlercesi vuruldu ve öldürüldü. Sonradan bu olayların uyuza yakalanmış olan vahşi köpekler ve çakallar olduğu ortaya çıktı. Ayrıca Bayan Tolentino'nun tanımladığı bu yaratığın tanımlamadan hemen öncesinde izlediği korku filmi Spaces'teki yaratıkla tam olarak eşleştiği ortaya çıktı. Bunun ardından Tolentino filmdeki olayların kendi küçük kasabasına geçtiğine içtenlikle inandığını itiraf etti. Bu bir tanık olarak güvenilirliğinin tamamen bittiği anlamına geliyor. Mothman, Güve Adam. Ortaya çıkış şekli olarak Chupacabra'ya çok benzeyen Mothman listedeki en modern yaratık diyebiliriz. Çoğu yaratık bir şekilde mevcut hayvanlara ve yaratıklara benzeme eğilimindedir. Bu da onların inandırıcılığını artırır. Bazıları belki bir şekilde hayatta kalmayı başarmış bir dinozor ailesidir. Belki koca ayak, Kuzey Amerika'ya özgü büyük maymunların çok nadir bir örneğidir. Loch Ness canavarı yine aynı şekilde tarih öncesi bir hayvanın belki de son örneğidir. Ancak Mothman bunlardan çok farklı ve böyle bir açıklama şansı bırakmayan türdendir. Güve kanatları ve parlak kırmızı gözleri olan büyük insan boyutunda bir yaratık olduğu söylenir. Bu yüzden güve adam olarak tabir edilir. Yaratığın görüldüğü yer ve tarihler Batı Virginia'daki Charleston ve Point Pleasant kasabalarında 1966'ya kadar uzanıyor. 15 Kasım 1966'da Point Pleasant'tan genç bir çift polise yolu kapatan kırmızı gözlü, büyük, beyaz kanatlı bir yaratık gördüklerini söyledi. Arabalarıyla kaçmaya çalıştıklarında onları şehir sınırlarına kadar kovaladığını iddia ettiler. Sonraki birkaç gün içinde diğer vatandaşlar yerel şerifin de şahit olduğu özellikle büyük ve saldırgan olan aynı yaratığı gördüklerini bildirdi. 1967'de bölgedeki köprülerden biri olan Silver Bridge çöktü ve 46 kişi öldü. Yerel halk Mothman'i çöküşün öncesinde ve çöküşün hemen sonrasında gördüklerini bildirdi. Bazıları onun felaketle geldiğini ya da felaketi getirdiğini iddia etti. Mothman Chronicles kitap dizisi ve onun popüler film uyarlaması sayesinde Mothman modern pop kültüründe temsil edilmeye devam etti. Point Pleasant her yıl Mothman Festivali'ne ev sahipliği yapıyor ve yaratık bir şekilde yerel bir ünlü haline geldi. Hatta heykelini bile diktiler. Sanırım bu yaratık için yine bir turizm hareketi diyebiliriz. Moğol ölüm solucanı. Bu yaratığın ünü diğerlerine göre daha yerel sayılabilir. Farklı kültürler tarafından pek bilinmiyor. Eğer Gobi Çölü'nün içinden veya çevresinden geliyorsanız bu yaratığı kesinlikle en az bir kişiden dinlemişsinizdir. Moğol ölüm solucanının 2 ila 5 fit uzunluğunda dev kırmızımsı bir solucan olduğu söylenir. Büyük ihtimalle yerli halk yaratığı bağırsak solucanına benzettiği için adına bağırsak solucanı anlamına gelen Algoi korkoi diyor. Solucanın hayvanlara saldırmak için kumların ve yüzeylerin altına dolaştığına inanılıyor.
Hayvanları öldürme işini de fırlattığı zehir ile yapıyormuş. Solucanın elektrik yüklü veya psikik yollu patlamalar yayabildiği de söyleniyor. Bazıları bir adamı sadece ona bakarak öldürebileceğine inanıyor. Buna bağlı olarak birçok garipsenen ölümler bu yaratıkla ilişkilendirildi. Bazı akademisyenler solucanın tarihsel olarak çölde sıcak çarpmasının neden olduğu ölümlerin ne kadar felaket bir ölüm olduğunu anlatmak için halk arasında geliştirilen bir deyiş olduğunu düşünüyor. 90'lı yılların başlarında solucana ya da en azından varlığına dair bir kanıt bulmak için gönüllülerden oluşan bir araştırma ekibi kuruldu ve bölgeye gönderildi. Sonuç olarak anlatılan hikayelerden başka hiçbir şey bulunamamıştı. Jersey şeytanı. Günümüzde Jersey şeytanı en çok New Jersey hokey takımıyla ilişkilendirilirken gerçek tarihi 1700'lere kadar uzanıyor. Yerliler onun Leeds Ana olarak bilinen yerel bir cadının ve şeytanın çocuğu olduğuna inanıyorlardı. Yaratığın bir hayvan melezi olduğu söyleniyor. Bir atın kafasına ve toynaklarına, uzun bir boyna ve bir yarasının kanatlarına sahipti. Gözleri parlak kırmızı olan yaratık fark edildiğinde korkunç tiz bir çığlık atıyordu. İnsanlar şeytanın yerel hayvanları avladığına ve nehirleri zehirlediğine inanıyordu. Yıllar boyunca çeşitli gözlemler oldu. Ancak en ünlüsü 1909'da olmuştu. Binden fazla insan aynı anda bu yaratığı gördüğünü iddia etti. 1960'larda yaratığa $10.000 bir ödül konuldu ancak henüz ödülü alabilen yok. Kardan Adam Yeti. Bu listede yetilerden bahsetmesek olmazdı. Yeti, koca ayağı oldukça benzer. Nepal ve Tibet'in Himalaylarında yaşayan büyük, maymun benzeri bir yaratıktır. Yeti ilk olarak 20. yüzyılda dünya çapında ün kazanmış olsa da tarihi çok daha eskidir. Orta Asya folkloru yüzlerce yıldır Yeti'ye benzeyen yaratıkları anlatıyor. Bu folklor ve iddia edilen görgü tanıklarının çoğu Yeti'yi aslında koyu renkli kürke sahip olarak tanımlıyor. Ancak bir nedenden ötürü popüler kültür Yeti'yi beyaz yaptı. Modern olaylar Batılıların Himalayalara ilk kez tırmanmaya başladığı 1800'lerde yaşandı. Bu dağcıların çoğu karda insan olamayacak kadar büyük primat ayak izleri bulduğunu bildirdi. 1800'ler ve 1900'ler boyunca bazı dağcıların Yeti tarafından takip edildiğini iddia etmesiyle bu gözlemler devam etti. Yeti'nin popülaritesi arttıkça televizyonlar, film şirketleri, yazarlar ve hatta oyun yapımcıları bile popülariteyi kullandı. Bazılarınız oyunlardaki NPC veya bosslardan Yeti karakterini hatırlayacaktır. İş böyle olunca Yeti artık modern çağın en ünlü figürü haline geldi. Hala bu yaratığın gerçek olduğunu düşünen topluluklar bulunuyor. Her yıl insanlar canavarı gördüklerini iddia edip birçok arama kurtarma ekibi talebinde bulunuyor. İş bu kadar ciddi olunca Amerika Birleşik Devletleri hükümeti bile yetilerin avlanmasına ilişkin resmi düzenlemeleri özetleyen bir belge yayınlayarak işin içine girdi. Kesinlikle böyle bir şey olamaz diyemiyoruz bazı olaylar karşısında. Gezegenimiz gerçekten daha keşfedilmesi gereken birçok şey ile dolu. Fakat bu yaratıklar onlardan biri mi bilemeyiz. Sanırım kanıt bulununcaya kadar kendimizi kaptırmamak en iyisi. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize güzel bakın.